Bir Umutlu Kıbrıs programına daha hoş geldiniz. Bugün önemli bir konuya değinelim istedim. Kıbrıslılık üst kimliği var mıdır? Önemlidir bizim için Kıbrıslılar olarak adanın iki tarafındaki e, insanlar için, her iki taraf için de önemlidir. Ben biraz kendimi konumlandırarak başlayayım. Niye bu konularla ilgileniyorum? Çok uzun yıllar, lise çağlarından itibaren Birleşik Kıbrıs'a ve Federalist Kıbrıs'a inanan bir insan olarak hayatımı çok kimlik meselelerini düşünmek üzerine geçirdim. Bundan dolayı da master eğitimi ve doktora eğitimimi alırken kimlik meselelerine çok eğilerek eğitimimi sürdürdüm. Daha çok çatışma analizleri, savaş analizleri, barış süreçleri konularında olan uzmanlığım özellikle master düzeyinde. Doktora süreçlerinde daha çeşitli sosyal kuram öğrenmek üzerinden de geliştirilerek bugünlere kadar geldi. Kendi tecrübelerimi de içine alarak. O da ayrı bir noktadan size uzun uzun anlatacağım nasıl evrimlerden geçtiğini, kimlik algılayışımın. Kimlik nedir sorusu önemlidir ama ondan önce ben hemen konunun kendisinin içinden geçerek Kıbrıslı üst kimliğini hem Rum tarafında hem Türk tarafında konuşan belli gruplar var. Aslında Rumlarda gördüğünüzde yani barış gruplarının içinden çıkıyormuş gibi görünüyor. Ama bir Rum devlet tezi olarak da karşınıza çıkıyor. Nedenlerini anlatacağım size bunun. Yani barış grubunun içerisinde herkes değildir eminim ama büyük çoğunluk zaten oralarda olamaz. Rum tarafında da devletin onayı olmadan kolay işler değildir onlar. Şimdi burada motivasyonlarımız nedir? Kıbrıslılık, üst kimliğini isterken bu çok önemli bir şeydir. Motivasyonlarımız genel olarak farklıdır birbirinden. Aynı şeyi istediğimizde motivasyonlarımızın aynı olup olmamasına iyi bakmamız gerekir. Bir tane şurada aşağıda görüyorsunuz. En aşağıya koydum. Benzer bir motivasyonu olan noktalarımız var. Haksızlık etmeyelim herkese. Demeyelim her şey illaki çok farklıdır. Adana'nın bir savaş tarihi vardır ve bu savaş tarihinin tekrarlanmayıp insanların güvence içerisinde yaşayıp bir daha o acıları çekmemesini isteyen eminim ki insanlar vardır. Kıbrıslılık ortak kimliğini yaratmak istemekte. Ama onun dışında ve daha etkin şekilde karşımızda olan yaklaşımlarda sol tarafta gördüğünüz ekranınızda Kıbrıslı Türklerinkidir. Şimdi her şeyden önce tanınan bir devlet var, Kıbrıs Cumhuriyeti. Orada yaşama arzuları yani tanınan bir devletin aslında yaşama arzusu 52 seneden sonra Kıbrıslı Türkler için çok büyük bir önem taşımaya başladı. Onu anlayışla karşılayabiliriz. Nasıl olmasını, herkes tanınan bir devletin olmasını ister. Devlet önemli bir unsurdur. Çünkü sistem o şekilde kurgulanmış devletler arası ilişkilerde ve insanların bireysel ilişkilerine ve tecrübelerine yansıyacak şekilde dünyada ekonomik, sosyal, kültürel fırsatlara sahip olabilmek için bir tanınırlığınızın olması lazım. Bu motivasyon çok büyük bir motivasyon. Federasyonu istemek için ve işte Kıbrıslılık kimliğinin altında bunu başarabiliriz noktasında götürüyor arkadaşlar bu toplumun kendi içerisinden çıkan yaklaşımları. Bu taraftan baktığınızda aslında Rum tarafında adanın tümünün Rum çoğunluğun kontrolündeki Kıbrıs Cumhuriyeti'nin altında birleştirilmesi diye bir hedefleri var onların. Her zaman çok da saklı gizli bir şey değildir aslında onların. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin altına geleceksiniz, işte bireyler olarak geleceksiniz filan politikaları tamamen aslında işte adı artık birleşsin. Nerede birleşebiliriz? Kıbrıslılık kimliği altında birleşirse gelin noktasında. Ama aslında orada bir hakimiyet kurgusu da vardır. Birinciye de çok bağlantılı olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği üyesi yapılması zaten bütün dengeler orada bozuldu biliyorsunuz. Bu barış anlaşmanın teşvik edilmesi noktasının
çok arka plana atılması Avrupa Birliği'nin aman aman imzalamayın, kabul etmeyin. Biz sizi zaten Avrupa Birliği'ne alacağız. Yunanistan da orada birleşmiş olacaksınız böyle sembolik olarak ve fiili olarak filan demesiyle de çok etkisi var ama bizim toplumumuz için de değil mi? Avrupa Birliği üyesi olması Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ve bu cumhuriyetin ortağı olduklarını düşünmeleri ve bu tanınırlığın içerisinde bir yer almak istemeleri ve aslında işte bu Kıbrıslılık kimliğinin üzerinde hani Avrupa'nın da garantisi, Avrupa garanti veriyor diye bir algı yaratılıyor. Sol kendine cenah, yani onlara federasyoncu diyeceğim aslında, o sol çıkaracağım lügattan. Federasyoncu partilerin de çok büyük bir sorumluluğu aslında bu emperyalizmi bu kadar göz ardı edip Avrupa Birliği'nin altında her şey korunacak demesi insanlarda bir böyle Kıbrıslılık temeli yeterli bir şey olacak bize filan demenin üzerinden götürülüyor. Bu taraftan baktığınızda tabii ki Kıbrıslı Türklerin Türk kısmının ortadan böyle yavaşça kaldırması, o işte Kıbrıslı Türk'ü birleşik yazma, T'yi küçültme veya sadece Kıbrıslı demesi ya da mesela işte Kıbrıs Türkçe konuşan Kıbrıslılar filan denmesi aslında bu çabayı gösteriyor size. Şu şekilde inanıyor, Rumlar için en temel beklenti adanın bütünleşmesinin önündeki tek engel Türkiye'dir. Kıbrıslı Türkler de Türkiye'nin orada var olmasının tek sebebidir. Eğer o dayanak ortadan kalkarsa ve Kıbrıslı Türkler kendilerini artık Türk noktasının dışında ifade ederlerse Türkiye'yi adadan çıkarır ve kendi etkinliğini adada muhafaza eder. Kendinin ve Yunanistan'ın elbette. Onu söylemiyorlar size Kıbrıslılık temeli üzerinden olduğu için ama o Kıbrıslılık söylemi etkili bir şekilde aslında o adadaki Türk varlığının herhangi bir şekilde yerinin olmadığını yavaş yavaş dönüştürerek oluşturmak. Üçüncü noktasında tabii ki Kıbrıs coğrafya olarak, jeopolitik olarak önemli. Şimdi işte zenginlikler var mı? Doğalgaz, yataklar. Ben çok umut etmiştim olmasın. Çünkü zenginlikleri olan ülkelerin başı beladan kurtulmuyor. O aşağıda yereller birbirleriyle kan revan içinde çarpışırken payı alıp gidiyor büyük devletler. Budur gerçekte olan. Ama ne diyor size? Bak burada çok büyük zenginlikler olacak ve yerli halk yararlanıyor orada güneyde. Biraz bu resmetme tabii emperyalizmi saklayan bir şeydir. Oradaki ekonomik krizlere baktığınızda daha önceki videoda da söylemeye çalışmıştım size. Avrupa Birliği'nin aslında temel vazifesi merkez ülkelerin çeperdekileri sömürmesidir. O yüzden ekonomik olarak sürekli çalkantılar da görüyorsunuz bu ülkelerde ama öyle bir kurgu ve fantazi vardır. Oralarda çok büyük zenginlikler var. Her şey çok güzel. Profesörlerimiz de var bizim haberi. Orada şöyle, güneyde böyle filan böyle sürekli böyle şey yapıyorlar size. Rolünü oynuyorlar onun. Bir de o zenginliklerden faydalanmak istiyorsunuz. Nasıl? Kıbrıslıyız. Hepimiz Kıbrıslıyız. Hadi Kıbrıslılık çanağının içerisinden biz de bu zenginliklerden faydalanalım diyorsunuz. Rumlar da değil mi? Bu tarafında duran noktasında da onlar da ne diyorlar? Biz bu Kıbrıslılık üzerinden toplumsal hak istemeyin. Zaten açık açık söylüyorlar. Gizlenen bir şey yok. Bireyler olarak Avrupa Birliği'nin güvenceleri sizin neyinize yetmiyor? Bireyler olarak gelin, yararlanın ama aslında toplumsal hakkınız olmadığında herhangi bir şekilde toplumsal düzeyde bir üleşim, sizin payınıza düşen bu adanın yerlileri, yaşayanları, insanları olarak bir hakkınızın olmayacağını gösteriyor ve tekerini alacaksın. Ama gene söyleyelim. Tabii Rumlarda da o bir fantazidir. Çünkü parsanın büyüğünü toplayan hiçbir zaman devletin kendisi değildir. Ama böyle bir kurgu üzerinden bakılıyor mu? Evet. Şimdi buraya kadar size söylediklerim faydacıdır. Değil mi? Aslında işte bizler bu adanın sahipleriyiz. Birlikte barış içinde yaşayalım. Kültürlerin birbirleriyle birlikte olmaları, farklılıklarıyla birlikte olmaları çok güzel. Bunlar değildir aslında esas mesele olan. Orada bir çok materyal
Ve tanınmayı da koyabilirsiniz bunun içerisine. Tanınma da çok materyal olmasa bile faydacı bir ihtiyaç üzerinden götürüyorsunuz bunu. Faydacılık üzerinden aslında bakıyor. İki grubunda insanları idealize etmeye çok gerek yoktur bu şekilde. Ve istedikleri aslında o yüzden zaten hep bu talepler bu yönden olduğu için, biraz daha fazla materyal olduğu için de 52 senede taş üzerine koymamış. Milyonlarca euro harcanmış mesela güya barış aktiviteleri, ama toplumların içerisine yayılan hiçbir gerçek dönüşüm yok. Çünkü esastaki faydacılık oradaki o işte o ara bölgeden de faydalananları da içine katarsanız bir elit sistemi yaratıyor o şekilde size. Dediğim gibi tabii ki bunun içerisinde o acılardan çok mağduriyetlerden zarar görmüş ve bunu unutmamış insanlar da bu savaşlar olmasın diyorlar, ama onun aslında büyük çoğunluğu maalesef söylem düzeyinde bir materyal kazanımların çok güzel bir örtüsü olarak duruyor. Aslında esas olması gereken oyken. Şimdi bu noktadan baktığınızda bu motivasyonlar gördüğünüz gibi aslında bir ortak paydada çok fazla buluşmuyor. Çünkü gitmek istedikleri nokta aynı yer değildir. Superordinate goal dedikleri, yani ortak hedef belirleme aslında burada yoktur. Şimdi size Kıbrıslılık superordinate goal diyorlar. Ortak hedefiniz, ulaşmaya çalıştığınız ortak hedef Kıbrıslılığınızdır diyor, ama aslında öyle değildir. İçerik olarak baktığınızda amacınızın tamamen aynı olması lazım. Kıbrıslılık tanımlamanızın aynı olması lazım ve gitmeye çalıştığınız yerin aynı olması lazım. Mesela iki tarafın, her iki grubun da kimlikleri kabul edilir ve bu kimlikler üzerinden adada ortak yaşam için hareket edip, bu sözler çok söyleniyorlar size, ama içeriğini açtığınız zaman işte size mesela dedikleri anda demokrasi altında, Avrupa Birliği altında bireyler olarak her hakkınız korunuyor. Bu aslında bizim söylediğimiz anlamdaki manasına gelmiyor. Çünkü sizi azınlık, sayısal azınlıklı olan bir grup olarak güvencesiz bırakıyor. O yüzden orada gerçekten mesela ne superordinate goal olabilir, ortak hedefiniz olabilir, değil mi? Başka ülkeler olmaksızın, işte Türkiye, Yunanistan, çünkü Rumlar da Yunanistan'ı herhangi bir yakın tarihte bırakacak bir halde değildirler. Biz o gerçeği görmek istemeyip sadece Türkiye'yi konuşturulsak da ve bölgesel barışı sağlayacak bir yapı içerisinde ancak diğer ülkelerin daha az bir payla bunu kabullenmesini sağlayacak bir formüle gitsek, o superordinate goal olur. Ama bizim öyle bir ortaklaşmamız maalesef yoktur ve Kıbrıslılık kimliği için ortaya koyduğumuz motivasyonlarımız da hiçbir şekilde gerçek barışı getirecek bir noktada şu anda maalesef değildir. Sosyal kimlik ne demektir? Kıbrıslılık üst kimliği nasıl oluşturulmaya çalışıldı? Sadece Kıbrıslı Türklerin kimlik dönüşümüne odaklanılmasıyla ne amaçlandı, neden yapıldı ve bunun sonuçları neler oldu üzerine gideceğiz. Bir dahaki videoda buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.